8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ise podolog Şeyma Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederim. Evet, Şeyma Hanımcığım, podolog kimdir? Podologlar üniversitelerden ayak sağlığı üzerine eğitim almış kişiler. Ayak sağlığı dediğimizde tırnak hastalıklarından bahsediyoruz aslında. Tırnak mantarı, deforme tırnak, batık tırnak, tırnak şekil bozukluğu. Aslında baktığınızda tırnakta siyahlanma, melanomlar, tırnak sağlıkları çok uzun, çok bir sürü tırnak problemleri var. Buradaki farkı bulabiliyor olmamız önemli. Bunun haricinde yine ayağımızdaki bası problemlerinden kaynaklanan nasır ama dışarıdan gelen bulaşıcı problemler, siler de olabiliyor. Birbirine çok benzer. Deri mantarı, egzama, sedef gibi problemlerin farklılığına bakmak, bunları anlamak, ona göre de ayak bakımı yapmak, dermatologlarla ve doktorlarla işbirliği yaparak ayak sağlığı üzerine bakım yapan kişiler, podologlar. Evet. Vermiş olduğunuz hizmetler ayak bakımı üzerine olmuş oluyor tamamen. Sadece baştan ayak bakımı sona. üzerine. Ben kendi kliniklerimde el bakımına da önem veriyorum. Çünkü elde de yine tırnaklarda baktığınız zaman sedef, egzama, tırnak mantarı olabiliyor bu protez tırnaklardan ya da kalıcı ojelerden ya da işimizle alakalı tekstilcilerde ya da fabrikada çalışan kişilerde çok fazla yine ellerde de problem olabiliyor. Ama ayak sağlığı üzerine dediğimizde de ayak problemleri üzerine normal ayak bakımı yapıyoruz. Podolojik kompleks bakım dediğimiz tamamen kompleks bakım. Evet. Batık tırnaklarda doğrultma, düzeltme, BS bant ya da 3T otel sistemi, nasır temizleme, sil temizleme, egzama ya da sedefiniz varsa o deride pütür pütür dökülmeler olur. Onlarda yine normal ayak bakımları yapıyoruz. Ayak bakımında ihtiyacınız olan bütün bakımları aslında yapıyoruz diyebiliriz. Çok güzel. Şimdi özellikle ayak sağlığı dediğimizde batık tırnaklar çok önemli. Evet. Çünkü batık tırnak problemi varsa ve bu kişi hele de ileri yaş grubu bir hasta ise, diyabeti var ise ya da damarsal bir takım problemleri var ise bu tip hastalarda ileride kangrene bile gidebilecek çok ciddi ayaksal problemlerle karşılaşma ihtimali yüksek. Batık tırnaklara yönelik olarak neler yapıyorsunuz ve bunun diğer hastalıklarla olan ilişkilerinden biraz bahseder misiniz? Evet, batık tırnaklarda şu an için hani normal batık tırnakta normal bir bakım yapıyoruz. Podotaping uygulamamız var. BS bant uygulamamız var ve 3TO tel sistemi uygulamamız var. Bunlarla birleşik compact'ler, farklı sistemler de var ama hepsi birleşik doğrultma düzeltmedir. Değişik olanı podotaping'tir. Podotaping mantığı aslında kineziotape dediğimiz bantlardan tırnak yatağı, hani tırnak böyle içeriye doğru, ete doğru batar. Buna batık tırnak diyoruz. İlla iltihap olmak zorunda değil. Tırnak dönen bir tırnak da olabilir. Yani tam anlayamayabiliyoruz bazen. Batık tırnak dediğimizde iltihaplı tırnaktan bahsediyoruz. Ya da batık tırnak dediğimizde şu an herkesin kafasında benim tırnağım iltihaplandı oluyor ve bu zaman maalesef müdahale ediyoruz. İltihabı gördüğümüz zaman. Aslında tırnağın eğrilmesi, ete batması bir batık tırnak problemidir. Onu doğrultma ve düzeltme yaparak düzeltmemiz lazım. Podotaping bantlarla eti dışarıya doğru çekerek tırnağın rahatlamasını sağlarız. Tırnak neden batıyor? Öncelikle bunu biliyor olmamız lazım. Yani batık tırnağınız varsa önce size sorarım, bir sistemik rahatsızlığınız var mı? Nasıl ayakkabı giyiyorsunuz? İşiniz ne? Ayak yapınıza bakarım çünkü parmak şekil deformiteleri de batığa neden olabilir. Daha önceden bir tırnak mantarı probleminiz mi vardı? Bir deforme tırnak probleminiz mi vardı? Bunlara bakmak lazım çünkü batık tırnak bir bulaşıcı bir şey değildir ya da ırsi değildir, başka bir aileden gelen bir şey değildir. O yüzden bir neden oluştuğuna bakıyor olmamız lazım. Batık tırnağı oluşturan bir problem varsa bunu bulup önce bunun önüne geçiyor olmamız lazım. Ayakkabıdan mı, ayak basısından mı, batmadan mı, parmak şekil bozukluğundan mı, bunlara bakacağız. Ya da sistemik rahatsızlıklardan, onu da anlatacağım şimdi. Bunlara bakacağız. BS bant sistemimizde de tırnağın şeklini düzeltmek vardır. İnce şeffaf bir bant tırnağın üstüne yapıştırırız. Kenarlara hiç girmeyiz. Ağrı acı olmaz. Tırnağı hafif yukarı doğru kaldırarak battığı yerden kaldırırız ve her ay bunu düzelterek yavaş yavaş açarak tırnağın düzgün gelmesini sağlarız. 3TO tel sistemi var. Bu da insanların çok korktuğu, aman teli tırnağın altına mı koyuyorsunuz, batacak mı diye düşünülüyor. Hiçbir şekilde ağrısı, acısı olmaz. Tırnağı asla batırmayız o
teli batırmayız deriye çünkü bu sefer daha farklı bir probleme neden oluruz. Sadece tırnağı küçük bir kanca yaparak çok içeriye girmeden yine doğrultma düzeltme yapıyoruz. BS band ve 3TO aynı şeydir aslında, doğrultma düzeltmedir. Yalnız eğer sistemik probleminiz varsa ki batık tırnaklar, diyabetik rahatsızlıklarda, kalp damar rahatsızlıklarında, sistemik rahatsızlıklarda, yatan hastalarda, yoğun bakımda, uzun ayağına bakamayan kişilerde ve sistemik rahatsızlık bunun en başında geliyor. Tırnaklar dolaşımdan da kaynaklı dönebilir ya da başka problemlerden dönmüştür. Döndükten sonra eğer o tırnağı düzeltmezseniz ette iltihaba neden olur. Kangrene yol açar, ülserin olmasına neden olur ve parmaklarınızı kesmek, hatta ayağınızı, bacağınızı kestirmek zorunda kalırsınız bir batık tırnaktan dolayı. O yüzden de müdahale etmek burada çok önemlidir. En önemlisi diyabetik rahatsızlıklarda. Biz gençlerde bakıyoruz batık tırnakları oluyor, toparlıyoruz, düzeltiyoruz. Bir ergenlik zamanında çok fazla batık tırnak ileri seviyede olur. Çünkü çocuklar tırnaklarını kesemezler, ailelerine söylemek istemezler, top oynar, belirli aktivitelere giderler, paylaşmazlar tırnaklarındaki problemi. Artık baktığınız çocuk topallıyor, ne oluyor dersiniz, bir açarsınız ki ayağı aslında ileri derecede batık olmuş, iltihaplanmış. Ya da diyabetik rahatsızlıklarda, yaşlılarımızda, annelerimiz, babalarımız evde çocuklarına söylemiyorlar. Ben bunu kendi ailemden de biliyorum ve çok da görüyorum. Masraf olsun istemiyorlar. Çocuklarına zorluk çıkartmak istemiyorlar. Şimdi beni alacak, götürecek istemiyorlar ve ayaklarını hep gizliyorlar. Ben bunu çok gördüm. Çok ciddi bir sağlık problemi. Çok ciddi. Yani hep ben çocuklara da baktığımda ailelerinde sonradan görüyorlar bunu. En son nokta ve en çok da bunu hiperbarikte, yoğun bakımda artık son ileri dereceye gitmiş doktorumuz bize yönlendiriyor. Diyor ki bir şurayı toparlayalım öyle alacağız. Ya da hiperbariğe bile gitse önce benim o tırnağı toparlamam lazım ki hiperbarik de işini görsün. Evet. Tırnak içeride olduğu sürece, ete baskı yaptığı sürece burayı yaptığınız antibiyotikler, lokasyonlar, hiçbir tedavi işe yaramaz. Önce orayı bir toparlaman lazım. Deriden alman lazım ki yaptığım bakımlar da benim işime yarasın. Evet. Peki sevgili Şeyma, batık tırnakta tırnak çekimi kesin sonuç mudur sizce? Kesin sonuç değildir. Zaten doktorlarımız da her zaman tırnak çekimine yönlenmiyorlar. Artık doktorlarla da hem de sizler sayesinde de varlığımızı bir şekilde gösterebiliyoruz, sesimizi duyurabiliyoruz. İstediğimiz şey de hem bütün ayak problemleri olan kişiler hem de doktorlarımız, birebir çalıştığımız doktorlarımız. Çünkü tırnak çekimine gitmeden önce doğrultma ve düzeltmeyle kişinin psikolojik olarak ondan korkan çok insan var. Çünkü bize bile geldiklerinde korkuyorlar. Tırnak çekimi aman Allah'ım. O yüzden de mümkün olduğunca artık beraber multidisipliner çalışıyoruz. Doktorlarımız bize yönlendiriyor. Doğrultma ve düzeltme yaparak tırnak çekiminden kurtarabiliyoruz. Ama çok ileri seviyeye gitmişse kişi, sistemik rahatsızlıktan bahsetmiyorum. Evet. Gençlerde artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü artık orada granülizasyon dokusu meydana geliyor. Et artık tırnağı tamamen kapatıyor. Zaten o zaman biz hiçbir şey yapamıyoruz. Ancak yine doktora gidecek, tırnak çekimini yaptıracak ya da sadece lateral bölgeye kesilimi yapılacak. Yine bize gelecekler. Devamlı da sizle olmuş oluyor. Evet, çünkü bu ameliyatlardan sonra da tırnak yatağının küçülmesi söz konusu oluyor. Tırnak yoksunluğundan dolayı. Tırnak yatağı bir işlem gördüğü için tırnakta şekil bozukluğu meydana gelebiliyor. Tekrar iltihaplanma ya da tırnak çıkarken düzenli bakım yapılmazsa tırnak mantarına neden olabiliyor. Çünkü dış etkenlere açık bir tırnaktayız. Bunlara çok dikkat ediyor olmamız lazım. Yine doktorlarımızla multidisipliner çalışıyoruz. Batık tırnak çekimi olsa dahi bize kontrolle bakımlarına geliyorlar ya da İleri seviye ise tırnak çekimi yapıyoruz. Mümkün olduğunca iç teotel sistemi, BS band ve düzenli kontrollerle tırnak çekiminden kurtarmaya çalışıyoruz. Ki sistemik rahatsızlığı varsa, bir ameliyat öncesinde o tırnağı toparlamamız gerekiyorsa zaten tırnak çekimi yapamıyoruz. Evet. Çünkü oranın toparlanması daha uzun zaman alıyor. O yüzden de mümkün olduğunca podologlarla birlikte çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz Şeyma Hanımcığım.
Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı renk kattınız. Bugünkü konuğumuz sevgili Şeyma Gümüş'tü. Değerli bilgileri için, paylaşmış olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.